Truman Show. Gerçek bir adamın gerçek olmayan hikayesi. Jim Carrey'nin bence en iyi filmi. İnsanların artık kendi gerçekliğini oluşturduğu, kendi gerçekliğini yayınladığı şu günümüzde insan doğasını çok eleştirel, çok gerçekçi, çok kapsayıcı şekilde ele alıyor bu film. Ben bu filmi ilk izlediğimde bende bir wow etkisi yapmıştı. Çünkü o zaman bir insanın bütün hayatını gizli kameralarla devasa bir stüdyonun içerisinde çekerek bunu izleyiciye naklen yayın halinde sunmak çok çılgınca bir fikirdi. Ama şimdi bunu insanlar zaten sosyal medya aracılığıyla yapıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda Jim Carrey'nin bir röportajı oldu ve orada kendisine sorulan Truman Show'un devamı hakkında ne düşünürsünüz sorusuna şöyle çok enteresan bir cevap verdi. Filmin sonunda malum Truman Burbank karakteri siyah çerçeveli bir kapının içerisinden gerçek hayata adım atarak içinde bulunduğu o sanal gerçeklikten çıkıyor. Jim Carrey şöyle bir yorumda bulunuyor. Şu an dışarıda Truman bence yalnız. Çünkü dışarıdaki herkes o stüdyonun içerisine girmek istiyor ve herkes içeri girdi. Artık herkes küçük bir Truman Show yayınlıyor diyor. Bu filmi 1998 yılında yapanlar sosyal medyanın hayatlarımızda bu derece etkin hale geleceğini öngörmüş müdür? Bunu bilemeyiz ama bu film günümüze bence çok farklı bir açıdan çok orijinal bir ışık tutuyor. Benim için bu filmde en çok akılda kalan unsurlardan birisi müzik. İşte Mozart'ın Rondo alla Turcası çok fazla çalıyor. Ama hep belli bir aralıkta çalıyor. Bir türlü onun ötesine gitmiyor. Ve tekrar tekrar aynı başlangıç ve sonda bir döngü içerisinde. Truman'ın içinde bulunduğu gerçekliğin sorgulanmasıdır ve oradan çıkamadığını da gösterir. Rondo alla Turca'da zıtlıklar vardır. Truman her gün rutinini gerçekleştirirken evden çıkışı, işe gidişi vesaire bu müzik çalıyor. Halbuki bu müzik bir anda ani değişiklikler içerir. Ama bizim ekranda gördüğümüz her gün kendisini aynı şekliyle tekrar eden bir olaylar silsilesi. Norman Rockwell örnek alınmış 60'lı 70'li yılların Amerika'sını müthiş şekilde resmediyor. Truman Burbank'in içinde yaşadığı bu şehir. Truman bu gerçekliğin içerisinde doğduğu ve büyüdüğü için onu bizim algıladığımız şekliyle algılamıyor. Çünkü Truman adı üstünde gerçek adam her şeyi öylece gerçek olarak görüyor. Her şeyin mükemmel olduğu, her şeyin düzenli olduğu, hayatın olabildiğince pozitif şekilde aktığı bir gerçeklik. Fakat film daha başlar başlamaz bir hatalar silsilesiyle o mükemmel şekilde her şeyin düşünülerek inşa edildiği şehirde gerçekliğin nasıl yalan olduğunun katman katman açılışını görüyoruz. Bütün hikayeyi irdelemeye gerek yok. Zaten ustaca yazılmış bir senaryosu var. Filmde bütün bu hataların işlenişi, değişik gelişmelerle seyircide bu heyecanı diri tutarak işlenişi çok başarılı. Filmi sahne sahne anlatmak değil. Ben bu filmdeki mesajları ve filmin içerdiği anlamları konuşmak istiyorum. Etrafımızdaki gerçekliği sorgulamaya bizi çağıran Matrix gibi filmler var. Ama o filmlerde yönetmenlerin vermek istedikleri bir temel fikrin olduğunu görebiliriz. Bu filmde çok ustaca yerleştirilmiş işaretler var. Tartışmamızı istiyor, düşünmemizi istiyor. Ama bence öyle büyük bir mesaj doğrudan yok. Öyle çok meta, çok soyut bir filmde değil. Ana bir hikayesi var ve o hikayede aşama aşama insanın merak faktörünü sürekli irdeleyerek güzel bir şekilde işleniyor. Gerçekliği sorgulamamızı istiyor tamam ama bu doğal olarak filmde gerçekleşiyor. Filmde daha çok ana başlıktan ayrı küçük küçük farklı farklı kendi başına üzerinde tartışılabilecek konular var. Bunlardan mesela başlıcası bence din, onu gözlemleyen, her şeyini bilen, onun hakkında her türlü kararı veren kişinin Truman karakteri üzerindeki etkisi ile Truman karakterinin ona isyan etmesi, kendisi için onun sunduğu o gerçekliğin dışına çıkmak istemesi, yaratıcı ve yaratılan arasındaki ilişkiyi örneklendiriyor diyebiliriz.
En azından bunları örnek alarak dinler hakkında konuşmak mümkün. Bir diğeri de medya, izleyicilerin yapımlardan beklediği, oluşturulan gerçekliğin ne kadar manipülatif olduğu, reklamların o yapım üzerindeki etkisinin ne kadar olduğu gibi konular da var. Devlet aygıtı, izlenme, Big Brother, insanların korkuları, bunların manipüle edilmesi, insanların korkularını aşmak için çabalamaları, bunların nasıl hayatlarımızda her türlü karşımıza çıkıyor olması gibi değişik değişik üzerinde konuşulması çok 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 mümkün olan, tartışmaya çok açık konular. Truman Show bu farklı farklı konulara dokunuyor. Ama öne çıkan temel bir mesajı var mı derseniz bence çok belirgin olmasa da filmin en sonunda iki güvenlik görevlisinin diyaloğu yazar ve yönetmenin kafa yapısına dair önemli bir mesaj veriyor. Onlarca yıl izledikleri program bir anda bitiyor. Hakkında duyguların konuşulması, paylaşılması son derece elverişli olan müthiş bir final yapıyor. Ama hemen sanki o bütün o onlarca yıl hiç yaşanmamış gibi sırada ne var? Arayışının içerisinde arkadaşına dönerek başka ne var diye soruyor birisi. Diğeri de bilmiyorum diyor ve işte kumandayı falan aramaya başlıyorlar. Yani hiç etkilenmemiş gibi öylece devam ediyorlar. Halbuki film boyunca onlardan ara ara kesitler geldiğinde müthiş ilgili bir şekilde değişik değişik yorumlar yaparak Truman Show'u izlediklerini görüyorduk. Bence bu sahnede filmin en belirgin eleştirisi var. İnsanlarda bir sansasyon merakının olduğu, başkalarının hayatlarını irdeleme merakının olduğu eleştiriliyor. Tamam, bazı karakterlerin Truman'la empati yaparak onun durumunu anladığını, ona yardımcı olmak istediğini bile görüyoruz. Bunun arkasında tabii kendi politik çıkarları da olabilir. Bunu tam olarak göstermiyor yönetmen. Ama kitle olarak baktığımızda insanların bir anda unutup gittiğini görüyoruz. En azından o iki güvenlik görevlisi üzerinden bu sahnenin filmin en sonuna konulmuş olması bence en belirgin mesaj. Bu film gerçekliği sorguluyor ve 25 sene önce bunu yapıyordu. Günümüzde internet ve sosyal medya gerçekliğin zaten iyice sorgulanır hale gelmesini sağladı. Ve bu durumda da bu filmin yeniden güncellik kazanması çok normal. Sonuç olarak True Man miyiz? Yani doğru adamlar mıyız? Yoksa True Man miyiz? E harfi yok. Doğru değil. İşte bu ve buna benzer realitelerin realite olup olmadığını, hayatımızda bütün gerçeklikleri sorgulamamız gerektiğini düşünebiliriz. Bunu yaparken etrafımızdaki insanların internette gördüğümüz, televizyonlarda izlediğimiz, yani bütün bize sunulan o gerçekliğin ne kadar gerçek olduğunu da sorgulamamız mümkün. Hatta bunu yaparken gerçeklikten daha da uzaklaşmamız da mümkün. Komplo teorilerine kendimizi kaptırmamız, önümüzde duran somut gerçeklikleri inkar eder hale gelmemiz de mümkün. Sorgulamak elbette ki iyi bir şey. Her çeşit kapıyı sorgulayarak açabilir, onu zorlayabiliriz. Ama gerçekleri somut ve objektif şekilde değerlendirmemiz gerekir. Kendi yargılarımıza göre onlara uyuyor veya uymuyor diye o gerçekleri eğip bükemeyiz. Bu filmi tavsiye ediyorum. True Man, doğru insanlar olmayı da tavsiye ediyorum. Ve kaliteli seyirler diliyorum.